bugüne kadar gezmiş olduğum ülkeler arasında şehir merkezi en güzel olan bir şehirdeyim. Türkiye'deki tüm belediye başkanlarının belediye başkanı seçilmeden önce gelip bir şehrin tarihi dokusunu nasıl korunması gerektiğini gösteren bu şehri, Peru'nun Cusco şehrini gelip görmeleri gerektiğine inanıyorum. Bu şekilde Chica Morada diye geçen siyah mısır suyu bütün restoranlarda, Peru'nun bütün sokak lezzetlerinde bulabilirsiniz. Oo, okey. Is okay. Vallahi bu abi bugün bize bir şey satacak ama biz yavaş yavaş gidelim kameraman. Is okay. Thank you amigo. Bu Cusco'nun şehir merkezinde Plaza de Armas denilen yer, yani şehir merkezi oldukça güvenli ve bir tatlar var. Altı revani gibi, üstü köpük gibi. Revaniyi de özledik. İzninizle hemen tadına bakıyorum. Evleri görüyorsunuz. Sanki bulutların önüne, yani bulutların altına ev yapmışlar gibi. Baktık, meyvelerden bir tadına baktık ama. Burada ulan çok ekşi bu ya. Göz gitti. Harbi benim göz gitti ha. Burası İnkaların, yani çimento, harç, işte günümüz teknolojisinde duvar örerken kullanılan, hiçbir şeyin kullanılmadığı o dönemlerde bunların nasıl yapıldığına şaşırılan bir duvar örneği ve burayı anlatırken hep şu şekilde anlatıyorlar. Bu iki taş arasına kesinlikle jilet, bakın jilet. Jiletin geçmediğini, hiçbir çimento, hiçbir bağlayıcı etken kullanılmadığını ve yüzyıllarca bu duvarın ayakta kaldığını söyleyebilirim. Takip etmeyi, beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Şu anda arkamda görmüş olduğumuz otobüsle biz nereye gidiyoruz? Yeni bir ülkeye, yeni bir heyecana gidiyoruz. Bolivya, La Paz'dan Peru ülkesine, yani Cusco şehrine gidiyoruz. Peru, yemekleri hazırla, biz geliyoruz. 15 saatlik bir karayolu bizi bekliyor. Biletleri şeyimizi sayıyorlar. Pasaportu görüyorlar. İlk doğum yerini şey olarak görüyorlar. Konya yazıyorlar. Konya Fevzi Erden oluyor işte. Yaklaşık 5 saatlik bir karayolculuğunun ardından Bolivya-Peru sınırına geldik. Bolivya-Peru'da ikisi de yan yana. Bolivya'dan çıkışımızı yapıp hemen Peru'ya girişimizi yapıyoruz. Pasaport işlemlerimizi yapıyoruz ama Güney Amerika ülkelerinde ilk defa bu kadar böyle bir çanta sırası ve valizleri kontrol etme şeyini gördüm ve şu anda bütün gezginler, bütün böyle yolcuların hepsi sıra bekliyorlar. Kameraman şöyle yavaş yavaş bana bir dön. Bakın arkamda da insanlar otobüslerinden indiler, çantalarını bekliyorlar. Burada da sıra bekliyorlar. Sadece şöyle bir güzellik var. İlk defa sınırda, galiba eşantiyon da olabilir, hani marketlerdeki sucuk şeyleri falan gibi kahve var Peru sınırında ikram olarak. Bu da sabah saat böyle 11.30 gibi falan, otobüste biraz uyuduktan sonra çok güzel gidiyor. Bize afiyet olsun. Peru girişimizi yaptık. Yemekleri hazırla, biz geliyoruz. Abi her şey var ya, o anda istediğin anda güzel oluyor ya. Yani canın böyle istediği zaman güzel oluyor. Değilse anlatamadım ama boş ver. Şimdi pasaport valizlerimizden geçtik. Ama yanına öyle gofret, böyle kapalı ambalajlı bir şey alanların hepsini aldılar. Vallahi polisler yiyecekler. Dikkatinizi çekerim. Varsa da onu otobüsten indirmeyin. Biz indirmedik. Her neyse. Şimdi artık Peru'ya girişimizi yaptık. Peru'ya doğru tekrar yola çıkıyoruz. Yani sabah 7'de yola çıkıp şu anda saat farkıyla yaklaşık 14-15 saatlik bir karayolu gerçekleştirdik. Yani uyu bitmiyor, izle bitmiyor falan ama her yolun bir sonu vardır. Yolda olmak güzeldi. Peru, Cusco'da ilk gün kaldığımız otel, aslında otel değil, hostel de değil, ev gibi bir şey. Şimdi böyle, burası böyle girişi, merdivenlerden çıktık. Böyle bir şeyimiz var, yatağımız var. Aslan önemli bir yatakta benim için. Aslan olmadan uyuyamıyorum.
Böyle dışarıya bir manzaramız var. Ondan sonra havlumuz var. Şöyle bir televizyon var. Tuvalet şeyi böyle sürgülü. Böyle bir duşakabinimiz var. Yani ama Peru'da dikkat çeken bir şey var. Tuvaletler nerede kalırsak kalalım. Gelirken tesislerde de vardı. Hep temiz oluyor. Bu odaya verdiğimiz fiyat kahvaltı dahil 520 TL. Yani burada böyle şehir merkezi Peru'da Peru Cusco'da şehir merkezi o kadar güzel ama çok fazla turist geldiği için her türlü evi böyle otele, hostele çevirmişler. Şu az önce görmüş olduğunuz otel odasına yere ciddi anlamda yüksek puan vermişler. İnsanlar nasıl bunlara böyle yüksek puan veriyorlar? Şu anda bu çok iyi konumunda bir yer. Ama bildiğiniz ev, mutfak falan gördünüz zaten videolarda. Şimdi biz buradan şehir merkezine gidiyoruz. Díaz 5. A ver, 5 por 5, 25. 8 días. Şimdi bu gezginler için genellikle söylüyorum. Turistler için tek valizle geliyorlar ama gezginler için şunu söylemekte fayda var. Biz bunu diğer ülkelerde de gördük. Bolivya'da, Şili'de de gördük. Genellikle otel hosteller size teklif ediyorlar ama bu fiyatlar normal dışarıdaki çamaşırhanelerden biraz yüksek. Yani otel bize kilosuna 10 sol dedi. 10 sol ne yapıyor? 100 TL yapıyor. Burası 5 sole veriyor. 7 sol veren var, 8 sol veren var. Yani 50 TL'ye 1 kilo çamaşırınızı yıkatabiliyorsunuz. Bizim biraz uzun olduğu için 5 kilo çıktı çantamızdan. Şimdi şehir merkezine doğru çamaşırımızı verdikten sonra şehir merkeze doğru yürümemize küçük butik sokaklardan devam ediyoruz. Bu video içerisinde oldukça arka sokakları, ara sokakları çok göreceksiniz. Yani Peru Cusco'nun şehir merkezinden ara sokaklara girdiğiniz zaman böyle sürekli bir bizim Afyon eski evleri, Eskişehir Odunpazarı evleri olabilir, Uşak böyle tarihi konak evleri olabilir. Onun gibi böyle tarihi semt gibi konakları Peru Cusco'nun arka sokaklarına görebilirsiniz. Biz şehir merkezine doğru yürümemize devam ediyoruz. Şu anda belki de bugüne kadar gezmiş olduğum ülkeler arasında şehir merkezi en güzel olan bir şehirdeyim. Ben neredeyim? Peru'nun Cusco şehrindeyim. Emin olun bugüne kadar gezmiş olduğum ülkeler arasında şehir merkezi en güzel şehir bence Cusco. Şehir merkezinize geldiğiniz zaman kafanızı nereye çevirirseniz çevirin mutlaka bir tarihi kalıntıya, mutlaka bir tarihi objenin içerisinde kendinizi hissediyorsunuz. Şimdi kameramanla birlikte biz böyle 360 derecede döneceğiz ve size bu Cusco'nun şehir merkezini dairesel anlamda sizin gözünüzle göstermeye çalışacağız. Hemen başlıyoruz kameraman. Yavaş yavaş dönüyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz katedral ve burada da görmüş olduğunuz yerler hep böyle bir tarihi evler, tarihi kalıntılar. Kapitalist düzenle ilgili yani mutlaka her tarafta bir dükkana, bir kafeye, bir restoranta denk gelebilirsiniz ama devlet onların böyle tarihi bir eseri bozmanıza izin vermemiş ve siz sadece kafe olduğunu içeri girdikten sonra anlayabiliyorsunuz ve mutlaka nereye oturursanız oturun 360 derecede kendinizi bir tarihi kültürel mirasın içinde buluyorsunuz. Biraz bu etrafı ben size gezdirdikten sonra Cusco hakkında, Peru hakkında da bilgiler vermeye devam edeceğim. Peru, Cusco'da var olduğum için bu İnkaların merkezinde olduğum için de kendimi çok şanslı hissediyorum. Hadi bu Cusco şehir merkezinde biraz dolaşmaya başlayalım. Peru'nun Cusco şehri yani bu şehir 3500 rakım yüksekliğinde olduğu için İnkalar bu şehre Tanrı'nın bu şehrin tanrılara en yakın şehir olduğunu söylüyorlar. Yani buraya geldiğiniz zaman sanki bulutlara böyle elinizle değecekmiş gibi hissediyorsunuz.
Bu Cusco'nun şehir merkezinde Plaza de Armas denilen yer, yani şehir merkezi oldukça güvenli ve bununla ilgili devlet ciddi anlamda böyle sivil polis olsun ve normal elbiseli polis olsun ciddi anlamda böyle kafa yormuş ve inanılmaz derecede güvenli. Gece gündüz gelip burada rahatlıkla oturabilirsiniz ve bu merkezin, bu tarihi binaların dokusunu izleyebilirsiniz. Bir kez bize diyordu, bakın şu anda konuşurken de arkamda bir tane polis böyle sürekli dönüyor ve ciddi anlamda hiçbir şekilde güvenlikle alakalı, hırsızlıkla alakalı hiçbir sorun olmuyor. Cusco şehir merkezinin etrafında veya ara sokaklara girdiğiniz zaman hep böyle cumbalı kafeleri görürsünüz. Eğer normal şehir merkezinde bankta oturmak istemiyorum derseniz de arkamda görmüş olduğunuz gibi cumbalı balkonu olan kafelerde de kahvenizi, çayınızı yudumlayarak şehir merkezindeki bu tarihi dokuyu izleyebilirsiniz. Benim fikrimi soracak olursanız Türkiye'deki tüm belediye başkanlarının belediye başkanı seçilmeden önce gelip bir şehrin tarihi dokusunu nasıl korunması gerektiğini gösteren bu şehri, Peru'nun Cusco şehrini gelip görmeleri gerektiğine inanıyorum. Çünkü her yeri öyle bir tarihi doku içerisinde size anlatıyorlar ki normalde çevrenizi böyle sarmalayan seyyar satıcılar sizi o kadar fazla genellikle her şehirde rahatsız eder. Ama siz etrafa sürekli tarihi dokulara baktığınız için seyyar satıcılara, size bir şey satmak isteyen seyyar satıcıları öyle umursamıyorsunuz. Şöyle bir yaklaş kameraman. Normalde bu bizim anam babam trafik ışığı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi karşıya geçeceğiz. Trafik ışık lambalarının nasıl farklı olduğunu göreceksiniz. Trafiğin de içine etmeyelim de. Bir fotoğraf objesi gibi. Hemen şu karşıya bakalım. Orayı da görüyorsunuz. Bunun detayını da size göstereceğim. Yani Peru, Cusco şehri tarihi anlamda bizi büyülemeye devam ediyor. Gezimize ve yürüyüşümüze devam ediyoruz. Peru'nun diğer şehirlerini bilmiyorum ama Cusco şehrinde, özellikle şehir merkezinde ciddi anlamda böyle bir tadilata, böyle bir şantiye olayına izin vermiyorlar. Bakın şu anda arkamda görmüş olduğunuz bina o kadar eski olmasına rağmen ve yeri o kadar değerli olmasına rağmen kesinlikle buna izin vermiyorlar. Olabildiğince binanın sağlamlığına ihtiyaç duyaraktan bir kafe, restoran vesaire açabilirsiniz. Bu anlamda da Peru, Cusco eyalet hükümetini de tebrik edebiliriz. Şimdi ben size buradaki hediyelik eşyacılara da birkaç böyle sizler için fiyat soracağım ama şehir merkezinde anlatmıştım. Şu arkamda görmüş olduğunuz evleri görüyorsunuz. Sanki bulutların önüne, yani bulutların altına ev yapmışlar gibi, o kadar fazla yüksek. Buranın oksijeniyle de alakalı şöyle bir bilgi vereyim. Eğer siz direkt Türkiye'den, Brezilya'dan veya Arjantin'den direkt Cusco'ya gelirseniz ciddi anlamda 2 gün içerisinde böyle bir nefes darlığı, oksijen fazlalığından dolayı baş dönmesi hissedebilirsiniz. Biz buraya gelmeden önce Bolivya'nın La Paz şehrinde yaşadığımız için, La Paz şehrinde bir 5-6 gün geçirdiğimiz için, orası da dünyanın en yüksek rakımına sahip olduğu için bizim orada vücudumuz alıştı ve zorlanmadık. Ama siz ilk defa Peru, Cusco'ya gelirseniz oksijen fazlalığından nefes darlığı çektiğiniz zaman ya bir eczaneye uğrayabilir veyahut da marketlerde, attarlarda bir koka yaprağı, koka çayı bulabilirseniz onu içtiğiniz zaman da nefesiniz normale dönecektir. Ama gelir gelmez 2-3 gün içerisinde biraz gezmenize veya yürümenize ara verebilirsiniz. Çünkü ciddi anlamda biz de La Paz'da zorlandık. Siz de Cusco'ya gelirseniz zorlanacaksınız. Kameraman yavaş yavaş zoom yaparak şu evlerin orayı bir göster. Ben görüntüden çekiliyorum. Böyle gördüğünüz gibi. Hi, how much do you know? This wait one. Okay, I'm waiting. Böyle alpakalarla ilgili. Tabi buranın Machu Picchu köyünde biz bunları daha çok göreceğiz ama burası Cusco'nun şehir merkezinde de pançolar, artık poşular, süveterlerinde fiyatların turistik olarak, hediyelik olarak satabilirsiniz diyorum. Alabilirsiniz. Ben şimdi bu
biraz dikkatimi çekti. Bunun bir fiyatını bir sorayım. Ondan sonra size bir de pançoların fiyatını öğreneceğim sizler için. Biz alışveriş yapmıyoruz. 20 sol. 220 sol. Last price 200. It's okay. Thank you. Muchas gracias. Şu görmüş olduğunuz alpakalı battaniye türü bir şey var. Bebek battaniyesi. 200 sol yani 2000 lira civarında. Bir de şurada pançoları ben sizin için sorayım. Aklınızda olsun. Çünkü siz buraya geldiğiniz zaman bir turist olarak mutlaka ulan kendime bir panço almalıyım. Ulan kendime bu Peru'nun böyle bir yerel kıyafetini almalıyım diye böyle gökten size vahiy iniyor. Bütün turistler geliyorlar buradan bir şey alıyorlar. Sadece biz tek bir gömlekle, tek bir pantolonla yolculuk yapıyoruz kameraman. Şimdi bir de şunların fiyatını sorayım. This is how much? 60 soles. 60. 60. Yeah, 60. 6 euro. Zero. Okay. 60 söyle bu da 600 lira bu pançolar. Ama biraz ince gibi. This is how much? Under 20 soles. 20 under. Under 20. 120 sol. Yani o da 1200 lira. Aslında fiyatlar fena öyle bir pahalı değil. Türkiye piyasasına göre bence uygun. Machu Picchu'da bunların daha farklı çeşitleri, daha farklı detayları var. Çünkü herkes o Machu Picchu köylerinde bu kıyafetlerle fotoğraf çekiniyorlar ama bizim öyle bir şeyimiz yok. Bak kadın adamı şey yapıyordu ha. Dövüyordu ama şiddetin her türlüsüne karşıyız kameraman. Cusco'nun o şehir merkezinin az önce gösterdiğim yerden biraz böyle bir 50 metre gittikten sonra bir han gibi bir yer var. Bir de buralarda da aynı o hediyelik eşyacılar var. Biz içeriği bir dolaşalım bakalım. 110. No, only look made a comeback. Tomorrow made a comeback. Only... fiyatları dışarıdakiyle aynı. Yani 1100'e büyük bir ihtimal son fiyattan böyle alıcı olsam, pazarlık yapsam 1000 liraya o pançoları alabilirsiniz. Bolivya'da da buna benzer şeyleri görebilirsiniz. Bolivya'dan buraya gelecekler için söylüyorum. Fiyatlar hemen hemen aynı ama galiba Peru Cusco'da daha fazla çeşit var. Bunu da göz önünde bulundurun derim eğer böyle bir şey alacaksanız. Okay, tomorrow. Thank you so much. Mira, amigo, un chullo también tengo para usted, mira. Aquí me saca foto. Sen illa bir şey sat. Ahí también, chaleco otro, mira. Oh, no, así no. No, no. No, así, mira. Este es así, mira, así. Ahí. Ha, asi. Okay, asi. Así pon. Ha, okay, asi. Hay otro Así. más grande. No, no, izin Asi, Sí, asi. sí, así. Ajá. Hop. Mira, mira. Bayağı yakıştı. This is how much? Lindo. How much? Ese en soles. Ha. In soles. Ajá, en dólar. Is okay. In soles. Oh. Okay, okay. Bence bu ya normal alınır ama ben bunu nerede giyeceğim abi deli gibi. Bunun fiyatı 55 sol dedi. Bu 550-600 TL. Ev yapımı olduğunu söylüyor. Eşi normal bunu tarlada bunu yaparak dokuyarak yaptığını söylüyor. Eşinin adını Suzanne galiba İspanyolca'da eş demek. Suzan benim hanım gibi bir şey söylüyor da anladığım kadarıyla bunun da fiyatı bu. Biz buradan çıkalım çünkü ben bir şey almayı hiç sevmiyorum. Mucho gracias tomorrow maybe comeback. Oo. Con los diseños de Inca. Ya. Gerçek dokuma çok ağır. Şöyle üzerine mi atıyorlar battaniye gibi mi atıyorlar ne yapıyorlar? Bunu alan adam niye alır bilmiyorum ama buraya gelip bir turist bunu alır mı? Con esto, amigo. No, thank you. İşte onunla kafaya takıyorlar böyle turistlere şey yapıyorlar. Şöyle bir döneyim. Ajá. Is okay. Vallahi bu abi bugün bize bir şey satacak ama biz yavaş yavaş gidelim kameraman. Is okay. Thank you amigo. Amigo, maybe.
şehir merkezinde dolaşırken biraz böyle bir Peru mutfağına böyle hafiften bir giriş yapalım. Bugüne kadar ilk defa göreceğiniz tatlı ve bir soslu bir tabak var ve ilk defa belki de bugüne kadar hiç içmediğiniz bir içeceği size göstereceğim. Hızlı bir şekilde içeri giriyorum. Bakalım neler yiyeceğiz, neler içeceğiz. Peru'da böyle her restoranta girdiğiniz zaman bir başlangıç olarak bu şekilde sarı soslu, altı beyaz patates, yumurta, zeytin ve maruldan oluşan huancina diye böyle bir şey veriyorlar. Bunu sarı patatesten 200 gram peynir, böyle sarı biber böyle karıştırarak, sütle karıştırarak bir sos hazırlıyorlar ve altı beyaz patates. Şimdi biz bunun önce tadına bakacağız. Daha sonra da Peru'nun hemen hemen her restoranda içecek olarak size sordukları siyah mısır suyu. Bunu da hemen hemen her restoranda görebilirsiniz. Hemen bunun adına tekrar bakayım da. Chicha Morada diye geçiyor ve her restoranda mutlaka görebilirsiniz. Sırasıyla şimdi tadına bakacağız. Vallahi çok heyecanlıyım. Nasıl bir tat ki? Ama altındaki patatesle bu sos birbirini dengeliyor. Direkt sos yediğiniz zaman size sıkıntı yaratabilir. Patates de dengeleyebilir. Bize afiyet olsun. Hemen tekrar bir tadına bakıp size siyah mısır suyunun tadını anlatacağım. Bu şekilde Chicha Morada diye geçen siyah mısır suyu bütün restoranlarda, Peru'nun bütün sokak lezzetlerinde bulabilirsiniz. Sağlıklı bir su olacağını düşünüyorum. İzninizle hemen tadına bakıyorum. Yani öyle içtiğiniz zaman o çok güzel bir meyve suyu, çok güzel bir sebze suyu diye sizi mutlu etmiyor ama sağlıklı bir su olduğunu düşündüğünüz zaman bence güzel bir tadı var, güzel bir aroması var. Yemekler yanında tercih edilebilir ama kilo vermek isteyenler veya kilo verme ile ilgili konuşma yapan doktorlar sürekli yemek yanında sıvı tüketmeyin diyorlar. Bu bilgiyi ben niye verdim ben de bilmiyorum. Mısır suyu içmeye sağlıklı bir şekilde devam ediyorum. Böyle tres leches diye yani 3 defa süt anlamına gelen bir tatlılar var. Altı revani gibi, üstü köpük gibi. Revaniyi de özledik. İzninizle hemen tadına bakıyorum. Abi çok güzel ya. Merkezinden yaklaşık bir 400-500 metre yürüdüğünüz zaman arkamda görmüş olduğunuz San Pedro pazarı diye bir pazar alanı var. Burada böyle hediyelik eşyalar olsun, üzerinize giyeceğiniz pançolar olsun, böyle mini sokak lezzetleri olsun, onları da görebilirsiniz. Pazarın içine girdiğiniz zaman pazarın böyle yaklaşık 2000 metrekare falan büyüklükte olduğunu göreceksiniz. Arka uç dükkanlarda hediyelik eşyacılar, işte pançocular, pançocular, pantoloncular, çantacılar, o az önceki sormuş olduğum şeyler gibi. Orta raflarda da böyle sürekli vitaminler, meyve suyu satanlar ve farklı et ve tavuk ürünleri satan mini büfeleri göreceksiniz. Pazarın bu sokağı sadece ekmekçilerle dolu. Biz bunu nerede görmüştük? Özbekistan'da görmüştük. Özbekistan neydi onun adı? Özbekistan somon değil de nan. Özbekistan nan diye görmüştük. Burada da ona benzer böyle ekmekleri görebilirsiniz. Böyle büyük büyük simidimsi tarzı, böyle kek tarzı ekmekleri görebilirsiniz. How much? 10 soles. Yani bu 10 sol. Yani bu şöyle gördüğünüz ekmek 100 TL. Ama bizim burada yapacağımız bir yer olmadığı için ekmekler arasında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Çok gracias. Şehir merkezinde böyle buranın oksijen seviyesiyle ilgili bilgi verirken koka yaprağından falan bahsetmiştim. Koka yaprağının haricinde de sorry.
şu gördüğünüz koka şekeri, yani bizim nane şekeri gibi, naneyi ağzımıza attığımız zaman nasıl içimiz ferahlıyor, bu koka şekerini de ağzınıza attığınız zaman biraz nefes almanız kolaylaşıyor. Bunu Bolivya'da biz La Paz'la ilk böyle nefes darlığı çekerken çok aradık, bulamadık, ama Peru'ya geldiğiniz zaman her zaman böyle butik ufak şeyler satan insanlarda koka şekerini alıp kullanabilirsiniz. Biz bayağı bugün iyi bilgiler veriyoruz kameraman. Hadi bakalım, yürüyüşe devam. Ya bu pazarı inanılmaz derecede seveceğinizi düşünüyorum. Orta Asya ülkelerini gezerken Kazakistan, Kırgızistan, biz bu tip pazarları çok görmüştük. Ama Peru'da bizim aynı Kars'ta olduğu gibi ciddi anlamda böyle bir gravyer peynir, kaşar, böyle sert kaşar peynir takıntısı var galiba. İnanılmaz derecede, arkamda raflarda da görüyorsunuz, peynir satışı var. Gravyer peyniri ya. Yani sert kaşar peyniri yok. Eski kaşar peynirin tatları var. Bence güzel. Pente. Hayır. Pente dediği yani 2 diaz, 2 tane 10, 20-200 lira kilosu, bence iyi fiyatı ya, ucuz. Bilmiyorum bu peynirlerden Türkiye'de bulunabilir mi, ama biz gezmemize devam ediyoruz. Hadi bakalım, vallahi peynirin tadı güzelmiş. Muchas gracias. Tam da tezgahta görüyorsunuz o tavuklar var ya, tavuklar ve sebzeleri görüyorsunuz. Kendileri daha önceden yapmış oldukları ciddi anlamda çorba suyunun içerisine o tavuğu, o sebzeleri atarak sizin isteğinize göre size o çorbayı veriyorlar. Bakalım çorba kaç paraymış, onu da bir soralım. Hayır, ¿cuánto cuesta sopa? Nueve sol. Nueve yani 9 sol, bence de çok uygun. Yani 90 liraya böyle bir büyük bir anlamda bir tavuk çorbası içiyorsunuz. Bu arada ben İspanyolcayı çözüyorum, kamera var. Hadi bakalım, gidiyoruz. Chirimoya, avaimanto, orange, mango. Ha, okey. Valla yeni meyvelerden saydıklarını gördünüz, onlardan bir meyve suyu içelim. Canımız çekti, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Machu Picchu Bak. Machu Picchu Baktık, meyvelerden bir tadına baktık ama. Bu ne? Ulan çok ekşi bu ya. Göz gitti. Harbi benim göz gitti ha. Ne? Vallahi göz böyle kaldı ha. Boşa gitmesin, yiyelim yine de. Allah göz gitti benim. Kameraman sen yeme, hiçbir şey göremem vallahi. Vallahi yanlış bir tercih yaptık galiba. Bu çok ekşi lan. Neyse bakalım nasıl bir şey gelecek. Okay, muchas gracias. No dinero, no money. Önce parasını verelim. Kadın vallahi değil, şaka yaptım, yanlış anladım. Okay. Ulan öylesine bir şaka yaptım, kadının yüzü değişti ha. Pipetin İspanyolcası ne ki ya? Nasıl anlatırız pipeti? Sorbete. Ya, tu país? Pipet, sopeto. Thank you. Sopeti. Ya, okey. Bir şey öğrendik, sopeti. Kameraman seninki burada. Pipet, ya. No. Olmuş abi, şaka maka. Fazla da güzel demeyelim, fiyatı artırmasınlar da. Abi çok güzel olmuş ya.
amigo arkadaş. Bayağı İspanyolcayı çözdüm ben de. Abi güzel olmuş. Bunu ne kadar verdik? 2 bardak. Buna 10 sol 700 göz gitti, akıl da gitti. 100 TL abi. Ama çok güzel ya. Vallahi gözüm yaşardı ha. Şeker falan olmadığı için de bayağı bir doğal. Bize afiyet olsun. Yani cidden Peru Cusco'ya gelirseniz bu pazarı mutlaka görün derim. Pazar içi inanılmaz derecede farklı. Hem ucuz alışverişler, hem ucuz yemekler, hem ucuz içecekler. Güzel bir şey. Şimdi ben sizi şeye götüreceğim. Bu İnkaların böyle çimento kullanmadan, böyle birbirine bağlayıcı bir şey kullanmadan kaç yüzyıl boyunca bugüne kadar gelen taşları nasıl ördüklerini gösteren bir duvarın yanına götüreceğim. Hadi beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bir de ne yapmayı? Katıl butonuna tıklayıp bana destek olmayı unutmayın. Peru Cusco'da gezi ve yemek maceramız devam ediyor. O vitaminden dolayı mı böyle bir enerji geldi bana? Bu İnkaların yaptığı, harç kullanmadan yaptığı sokağa giderken size şehir merkezinden arka taraf böyle dağların eteğine yapılan evleri görüyorsunuz. Size İnkalarla ilgili bir de şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Hani Decathlon'u böyle bir outdoor giyimi seven insanlar Decathlon'u çok sever. Decathlon'da hep şuralarında Quechua diye bir şey yazar. Quechua burada yerel halkın kullandığı dile deniyor. Bunun da bilgisini öğrenelim. Ben ikisi denk getirince bayağı bir şaşırmıştım. Onun da bilgisini size vereyim. İnkalar şu anda dolaştığımız yerin altında daha bir sürü keşfedilmemiş tünel olduğunu biliyoruz ve bu tünellerinde İnka hazinelerine çıktığı söyleniyor ama şimdi öyle bir araştırma yapılıyor mu, tarih kazılar yapılıyor mu bilmiyorum ama ya şunu söylemeden edemiyorum. Biz dolaştıkça dolaşasımız, gezdikçe gezesimiz geliyor. Yani umarım bir gün hepinize bu Peru'nun Cusco şehrine gelmek nasip olur diyelim. Ben sizi hemen şu İnkaların yaptığı duvara doğru götürüyorum. Şimdi bu size söylemiş olduğum İnkaların böyle çimento kullanmadan, günümüz şartlarında işte ne bileyim kireç kullanmadan inşa ettikleri duvarın olduğu sokağa geldik. Yakından hepsini detaylı anlatacağım. İnkalar zaten bu Cusco şehrini geçiş şehri olarak, yani yarın bizim gideceğimiz Machu Picchu'ya geçiş şehri olarak kullandıkları için buralarda da İnkaların böyle eserlerini görmek mümkün. Biraz uzak oldu ama bu detayı size anlatmak istedim. Bakın kameraman şöyle bir dön. Burası İnkaların, yani çimento, harç, işte günümüz teknolojisinde duvar örerken kullanılan, hiçbir şeyin kullanılmadığı o dönemlerde bunların nasıl yapıldığına şaşırılan bir duvar örneği ve burayı anlatırken hep şu şekilde anlatıyorlar. Bu iki taş arasına kesinlikle jilet, bakın jilet. Jiletin geçmediğini, hiçbir çimento, hiçbir bağlayıcı etken kullanılmadığını ve yüzyıllarca bu duvarın ayakta kaldığını söyleyebilirim. Hemen arka tarafında da günümüzde, yani günümüz inşası gibi İspanyolların yaptığı duvar var. Aralarında işte bağlayıcı çimento harç var ve duvardaki o zikzakları görebiliyorsunuz. Yani aradaki kültür farkını, aradaki böyle ustalık farkını anlayabiliyorsunuz. Bir de ben size hemen şuradaki buranın en popüler 12 köşeli bir taş simgesini göstereceğim. Kameraman yine takip et beni. Ben çok iyi şeyler anlatıyorum. Gördüğünüz gibi herkes şu anda önünde fotoğraf çekiniyor. Ben size şimdi o insanlar oradaki fotoğrafları çekindikten sonra o taşı da anlatacağım. Yani o taşı şuradan şöyle bir anlatayım. O taşın şu şekilde tam 12 tane köşesi olduğu için o taş burada en büyük taş ve en fazla köşesi olduğu için önemli bir şey. Diğer taşların hepsi 4 tane 5 tane ama o ciddi anlamda fazla. Şimdi insanların fotoğraf çekilmesi bittikten sonra oraya geçeceğim. Bakın
1, 2, 3, 4, Don't touch the wall, please, sir. Beş. We can touch. We can touch. sorry. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane köşesi olduğu için ve o taşı o dönemlerde nasıl taşıdıklarını, nasıl yaptıklarını hayretler edeceksiniz. Yarın biz bunların, bu İnkaların, bu duvarları yapan İnkaların dağın tepesine, Machu Picchu tepesine, köye gideceğiz. Orayı da gördükten sonra bu İnkalar hakkında daha fazla araştırma isteği, daha fazla böyle tarihsel güdüleri görme isteği hissedeceksiniz. Peru, Cusco şehrinden İnkaların yaptığı duvarın güzellikleri arasında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Ama hala size dua ediyoruz. Umarım bir gün Peru'ya gelirseniz de Cusco'ya gelip bu İnkaların tarihi eserlerini, tarihi kalıntılarını görmeniz ümidiyle biz yürüyüşümüze, gezimize, yemek maceramıza devam ediyoruz. Takip etmeyi, abone olmayı, düşüncelerinizi ve konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Ben gidiyorum. Şimdi Peru'nun Cusco şehir merkezinde bu İnkaların yapmış olduğu arasından jilet geçmeyen ve çimento vesaire kullanılmayan duvarların sokağın ismi Hathun Rumi yok diye geçiyor. Bu Quechua dilinde. Quechua dili neydi? İnkaların yani buradaki Peru'daki yerlilerin kullandığı bir dil. Quechua dilinde Hathun büyük, Rumi taş, yok da taşın sahibi yani onun ait olduğu anlamına geliyor. Yani az önce göstermiş olduğum 12 köşeli taşın sahibinin olduğunu kanıtı bu sokağın ismi. Buraya geldiğiniz zaman da bu sokağın isminin de bir anlamı olduğunu ama şuradan aklınıza kalsın genel kültür bilgisi olarak Decathlon'un markalarında kullandığı Quechua burada Peru halkının, İnkaların, yerel halkın kullandığı dile deniyor. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Artık Peru Cusco'da günün sonuna geldik. İnanılmaz tarihsel kalıntılarla, tarihsel minvallerle güzel bir gezimiz oldu. Yarın biz nereye gideceğiz? Bu duvarın mimarı, bu duvarın inşasını yapan İnkaların olduğu Machu Picchu köyüne gideceğiz. Bugünlük bu video burada bitiyor. Beni izlediyseniz, buraya kadar geldiyseniz takip etmeyi, beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yarın Machu Picchu'ya gideceğiz ama Machu Picchu'ya emin olun buradaki gelen her turist gibi değil çok farklı yollardan gideceğiz. Gelecek videoda görüşmek dileğiyle Peru, Cusco'dan yani tarihin kenti, gökyüzüne yakın olan en yakın şehirden sevgiler, saygılar. Fevzer'den sizleri çok ama çok seviyorum.